Kendini doğurmak. Bazı kelimeler vardır duyduğunuzda kalbinize dokunur. Kendini doğurmak da onlardan biri. Bu söz kulağa şiir gibi gelse de aslında derin bir içsel dönüşümün adı. Hayatın içinde kaybolduğumuzu hissettiğimiz, kim olduğumuzu unuttuğumuz, dış dünyaya göre şekillendiğimiz anlar vardır. İşte tam o zamanlarda ruhumuz fısıldamaya başlar. Artık kendini hatırla ve kendini yeniden doğur. İşte bu kayıt o içsel çağrıya kulak vermek isteyenler için. Peki ama kendini doğurmak ne demek? Bu cümleyi ilk duyduğumda içimde bir şey kıpırdandı. Sanki uzun zamandır unutulmuş ama tanıdık bir duyguydu bu. Kendini doğurmak. Eski benliğin sınırlarını aşmak, seni tanımlayan kalıplardan sıyrılmak ve içindeki gerçek seni görünür kılmak. Psikolojik olarak bu, çocukluk travmalarından, başkalarının beklentilerinden ya da sahte kimliklerden özgürleşmek anlamına gelir. Ruhsal düzeyde ise bu bir yeniden uyanıştır. Kendini doğurmak sadece değişmek değildir, hatırlamaktır. Kim olduğunu, neye inandığını, hangi yoldan geldiğini ve nereye ait olduğunu hatırlamak. Kendini doğurmak çoğu zaman sancılı bir süreçtir. Tıpkı gerçek bir doğum gibi. Önce karanlık gelir, hayat anlamını yitirir, ilişkiler dağılır, işler ters gider. Belki büyük bir kayıp, belki bir kırılma yaşanır ve o an artık eskisi gibi devam edemeyeceğimizi fark ederiz. İşte bu kırılma aynı zamanda bir kapının da aralandığı yerdir. Bu yolculukta 5 önemli aşama vardır. Birincisi fark etmektir. Artık seni tanımlamayan şeyleri görmektir. İkincisi kabul etmektir. Direnmeden yaşananı olduğu gibi kucaklamaktır. Üçüncüsü bırakmaktır. Geçmişi, yükleri, kimlikleri serbest bırakmaktır. Dördüncüsü içine dönmektir. Sessizlikte, yalnızlıkta kalbinizi dinlemektir. Beşincisi yeniden inşa etmektir. Yeni değerler, yeni benlik, yeni bir yaşam tarzı inşa etmektir. Bu aşamalardan geçerken aslında kendimizin ebesi oluyoruz. İçimizdeki saf varlığı doğuruyoruz. Ben de bu süreçten geçtim. Belki senin gibi. Kendimi kaybettiğim sandığım o dönemde aslında yeniden buluyordum. Sessizliği dinledim, içimdeki sesle tanıştım ve sonra doğdum. Eski benliğim öldü belki ama içimdeki ışıkla yeniden var oldum. İşte o yüzden bu kaydı yapmak istedim. Çünkü yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Kendini doğurmak cesaret ister. Çünkü tanıdık olanı bırakmak, bilinmeyene adım atmaktır. Ama biliyorum ki sen bu kaydı dinliyorsan ruhun zaten bu çağrıyı çoktan duydu. Gel birlikte niyet edelim. Ben artık kendimi sevgiyle doğuruyorum. Eski benliğimi onurlandırıyor, yeni benliğimi kucaklıyorum. Karanlıktan ışığı yaratmaya hazırım. Eğer bu yolculuk sana dokunduysa yorumlara kendi hikayeni yaz. Belki bir başkasının doğumuna da ışık olursun.